Herkese merhaba. Birçok insan yatırım yapmak istediği an hemen şu soruyu sorar. Neye yatırım yapmalıyım? Emlak mı alsam, borsaya mı girsem, altın mı alsam, ne yapsam? Eminim siz de aynı soruları soruyorsunuz. Fakat fark etmediğiniz burada kritik bir hata var. Tabii ki tavsiye almak kötü bir şey değil. Ancak yatırım tavsiyesi almak gerçekten kötü. Çünkü yatırım bir ürün seçmek değildir. O elmayı mı alsam, bu armutu mu alsam demek değildir. Yatırım çok kişisel bir şeydir. Birebir sizin hedeflerinizle bağlantılıdır. Ne yaparsanız yapın, sizin ana hedefiniz belli değilse ve sizi o hedefinize götürecek planınız hazır değilse en iyi yatırım tavsiyesi bile sizin işinize yaramayacaktır. Geçenlerde Instagram'dan yine biri mesaj attı. Fulya Hanım 500 bin liram var. Sizce nereye yatırmalıyım? Sordum, adın ne? İşte atıyorum Ahmet, kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. Neyin var? İşte evliyim, 2 tane çocuğum var. İşte uzun yıllardır çalıştığım düzenli bir işim var. Harika, hepsine tek tek cevap verdi ve son soruyu sordum. Peki hedefin ne? Bu soruyu beklemiyor olacak ki ne diyeceğini bilemedi. Yani kemküm etti. Tamam, yardımcı olayım dedim. Yaptığın yatırım çocuklarının geleceği için mi? Erken emeklilik için mi? Ya da ne bileyim yazlık mı almak istiyorsun? Yani spesifik olarak amacın ne? Gerçekten cevap vermekte zorlandı. Çünkü tahminim o ki hayatı boyunca kendine bu soruyu daha önce hiç sormamıştı. Büyük ihtimalle benim videolarımı izledi ya da çevresindeki birkaç kişiden yatırım yapması gerektiği yönünde bazı tavsiyeler aldı, bazı duyumlar aldı ve çoğu insan gibi bunun bir formülü olduğunu düşündü. Bana dedi ki, Fulya Hanım mutlaka bildiğiniz bir formül vardır. Yatırım tavsiyesi verdiğinizi kimseye söylemeyeceğim. Lütfen bana nereye yatırım yapmam gerektiğini söyleyin. Oysa gerçek şu ki bunun bir formülü yok. Yatırım inanılmaz derecede kişisel. Sizin eşinizi siz seçtiniz değil mi? Size göre eşiniz ideal. Aynı yatırım da böyle. Yatırımı sadece sizin seçmeniz gerekiyor. Sizin için ideal olan şey doğru yatırımdır. Sizin hedeflerinize, sizin planınıza ve sizin uygulanabilirliğinize uygun olursa ancak o yatırım size kazanç sağlar. Çünkü herkesin finansal durumu, risk algısı, finansal davranış sistemleri, parasal inançları, yatırıma bakış açısı ve yatırımdan beklediği şeyler birbirinden farklıdır. Bir başkasına iyi gelen bir yatırım size iyi gelmeyebilir. Aynı sonuç sizin için de geçerli. Size çok parlak gelen bir yatırım ve o yatırımın sonuçları başkası için memnun edici olmayabilir. Eğer siz de aynı bu örnekteki Ahmet kişisi gibi kendinize yatırım hedefinizin ne olduğunu sormadıysanız, sadece kulaktan dolma yatırım yapmam lazım düşüncesiyle acil olarak bir çözüm arıyorsanız büyük bir sorunun içindesiniz demektir. Tekrar söylüyorum. Böyle gizli bir sır, gizli bir formül yok. Yatırım bir formül değil, bir plan işidir ve her plan kişiseldir. Danışanlarımla çalışırken onlara bile öneride bulunmadan önce hep şu soruları sorarım. Ne kadar risk alabilirsin? Ne kadar paranı kaybetmeyi göze alabilirsin? Yatırdığın paraya ne kadar sürede dokunmayacaksın? Kısa vadede bu paraya ihtiyacın olacak mı? Peki bu parayı niçin biriktiriyorsun? Biriktirdiğin para hedeflerinle uyumlu mu? Vadenle, sürenle uyumlu mu? Böyle bir danışanım bana söylemişti. Fulya Hanım ben Eurobond'u duyuyorum. Çok iyiymiş. Gideyim oraya yatırayım mı demişti. Ben de ona verdiğim cevabı size de söyleyeyim. Eğer bir yıl içerisinde döviz bazlı %5 gibi bir getiri sizi mutlu edecekse ve risk algınız düşükse mümkün. Ama yaşınız gereği bu sizi mutlu edecek mi? Çünkü çok gençsiniz. Ya da portföyünüzün içerisinde belirli bir yüzdede olması acaba size daha yüksek kazançlar sağlayabilir mi? Bu cevapları bilmeden hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu düşünmek sadece kulaktan bilgilerle bize yarar değil, zarar getirir. Biri gelir tüm parasını teknoloji sektörüne yatırır. Yıllarca ondan çok ciddi getiriler elde eder. Sonra akıllı bir yatırımcı olduğu için riskleri görür, belki karını realize eder. Bu dönemde onu gözleyen, onun teknoloji sektöründen çok iyi paralar kazandığını gören kişi artık dayanamaz ve arkasından o sektöre girer. Oysa fark etmemiştir ki o kişi çoktan oradan karını çekti. Ve ne yapar? Ona iyi gelen teknoloji sektörü öbürünün tüm portföyünü eritir. Biri gider doğru zamanda güzel bir gayrimenkul alır, sonra onu iyi bir değerden satar.
Biri de çok güzel bir gayrimenkul aldığını düşünür ama zamanlaması korkunçtur. Gün gelir, o varlığın değeri düşer ve onu satmaya kalktığında zarar eder. Peki burada mutlak bir doğru var mı? Yani hisse senedine yatırım yapmak iyidir ya da kötüdür var mı? Ya da gayrimenkul almak iyidir ya da kötüdür var mı? Yok. Kime göre, neye göre? Burada aslında temelde yatırım planını kişiselleştiren şey kişilerin kendi risk algıları. Riske karşı toleransların farklı olması ve bundan dolayıdır da yatırım sürelerinin farklı olması yatar. Bir yatırımcı emekli olacaktır, gayrimenkul alır, emeklilikte orada geçirmek ister ya da onun kira getirisiyle işte dünyayı gezmek ister. Bir planı vardır. Onun için en iyi plan gayrimenkul satın almaktır. Başka bir yatırımcı gençtir. Kendi harcamalarını kontrol altına almak için o parasını yatırıma döndürür. Hisse senedi ağırlıklı bir portföy oluşturur. Hayatını bu şekilde portföyünü düzenleyerek sürdürür. Sonunda ne olur? Aslında her ikisi de başarılı olur. Peki neden? Çünkü her ikisi de yatırım planlarını kendi yaşamlarına ve kendi finansal vizyonlarına uygun hale getirmeyi başarmışlardır. Bunu unutmayın. Başkasının yolu sizin yolunuz olmayabilir. Biz portföy eğitimlerinde şunu söyleriz. Eğer kendi risk seviyenize uygun kişileri görürseniz onların portföy yönetim konusunda neler yaptığını taklit ederek başarıya ulaşabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Ama başkasının yolunu seçmek çok da doğru değil. Sizin elinizde bir para vardır. Siz gidersiniz A sektörüne bütün paranızı yatırırsınız. Ama göze alırsınız, dersiniz ki ben buradan gidecek parayı göze alıyorum. Benim için bu önemli bir para değil, atıyorum portföyümün %5'i. Burada ya 3 kat 5 kat kazanırım ya %5'i giderse gider, ben bu riske giriyorum dersiniz. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ama aynı kişi sizin kazandığınızı görüp bütün parasıyla aynı yere girerse ve kaybederse yatırım sürecine daha en başından hata yapmış olarak başlar. Tavsiye almak dediğim gibi kötü bir şey değildir. Ama başkalarının yolunu kendinize rehber edinemezsiniz. Öncelikle bu kendi yolculuğunuzu planlamayı kafanıza koyun. Bir, hedeflerinizi belirleyin. Kısa vadeli hedefleriniz olsun, orta vadeli hedefleriniz olsun, uzun vadeli hedefleriniz olsun. Mesela kısa vadeli de bu sene tatile çıkmak olabilir. Orta vadede 5 yıl içerisinde bir ev almak olabilir. Uzun vadede erken emeklilik olabilir. Ama bunları net olarak tanımlayın. Burada da risklerinizi düşünün. Şunu kafanızda oturtun. İstediğimiz ne? Az riskle orta getiri, orta riskle yüksek getiri, yüksek riskle stressiz varsa yüksek getiri, yoksa agresif getiri. Yoksa yüksek risk alarak yüksek getiri getirmenin çok da mantıklı bir tarafı yok. O zaman buna göre ne yapacaksınız? Ben paramın ne kadarını feda edebilirim? Ne kadarını yüksek riske yatırmalıyım? Ne kadarını orta riske yatırmalıyım? Ne kadarını düşük riskli yani sabit getirili portföye ayırmalıyım şeklinde bir sistematik oturtacaksınız. Ama buradaki temel şey ne kadar paradan feragat edebileceğinizle alakalı. Atıyorum ben paramın %30'undan feragat edebilirim. Bunu büyümesi için daha agresif portföy haline getirebilirim. Paramın %40'ı bana lazım. O %40'ını güvenceli ve sabit getirili yerlere yatırabilirim. Atıyorum kalan %30'unu daha orta getirili, yarı riskli bir şekilde ayarlayabilirim gibi kendinize uygun bir risk haritası belirlemeniz lazım ve ona uygun yatırım araçları seçmeniz lazım. Burada en önemli şeylerden biri de bir zaman çizelgeniz olması. Yani bir uzun vadeli hedefiniz varsa ya da bir kısa vadeli hedefiniz varsa bu arada ne zaman para çekmeniz gerekebilir. Örneğin diyorsunuz ki işte 4 sene sonra çocuğum okulu bitirecek, üniversitede şu kadar paraya ihtiyacım olabilir. Benim bu yatırım sisteminden şu kadar parayı şu senelerde çekmem gerekebilir. Bunun sizin genel bileşik getirinizi bozmaması ve yatırım sisteminizindeki odağa zarar vermemesi için bunu önceden planlamanızda ve onu ayrı bir şekilde değerlendirmenizde fayda var. Özellikle eğer bir şeyi kısa vadede çekecekseniz kısa vadeli daha likit portföylerinizin içinde durması çok daha mantıklıdır. Böylece uzun vadede bileşik faize yatırdığınız paralar bozulmamış olur. Çoğu ilk yatırımını yaptıktan bir yıl sonra sistemden ciddi beklentilerin altına giriyor. O beklentileri karşılanmayıp bir de üzerine işte bir kriz ya da döngüsel bir hareket ya da bir manipülasyon sonucunda eğer piyasa değeri o hissenin ya da aldığı finansal aracın düşüyorsa hemen hızlıca onu satıp ondan kurtulma eğilimine giriyor. Oysa burada en önemli nokta yaptığınız portföye
ve onun içindeki değerlere güvenmek. Eğer bu değere güvenirseniz bilirsiniz ki uzun vadede zaten portföyünüz olması gereken seviyeye çıkacak. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bunu sabırla beklemek. Bu yüzden de mutlaka güveneceğiniz bir planınız olması lazım. Planınıza güvenmezseniz yatırımınızı satarsınız. Bu yüzden de yatırım planı çok önemli. Unutmayın, hiç kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Yatırım planınız size ait olmalı, kişisel olmalı, hedefleri belirlenmiş olmalı. Sizin ihtiyaçlarınıza ve risk toleransınıza uyumlu olmalı. Bunların hepsi doğru bir şekilde olmalı ki siz ne kadar büyük felaketler yaşanırsa yaşansın eninde sonunda bu portföyün kendi değerine çıkacağına inanabilin ve sabırla o planın başarılı olması gerektiğini bekleyebilin. Ben her zaman danışanlarıma finansal plan anlatırken şöyle bir örnek veririm. Bir ev yaptırmaya kalktığınızda ve elinizde herhangi bir plan olmadan bütün inşaatçıları o arsaya doluşturduğunuzda siz kendiniz nasıl bir sonuç çıkacağını gözünüzün önüne getirin bakalım. İşte plan yapmadan yatırım yapmaya kalkanların başına da aynısı gelecektir.